Ne şanslı bize. Senin yeni kanalında biz de çıkıyoruz. Ya çok teşekkürler. Çok kıymetli. General Harrington filminin Fenerbahçe'nin bir şekilde yapması elzem diyorsun. Kimse tam böyle elle tutulur bir şeyle gelmedi. Abdullah Bey geldiği zaman tamam ama yine içimizde bir kısım inanmıyoruz. Bu müthiş hikayeyi sinemalara taşımak senin sayende oldu. Para da verseniz güzel olurdu ama tanıtım için verdikleri desteğin de para olarak karşılığı Parayla yok ölçülecek bir şey gerçekten. yok. Taksim stadını görünce bu dedim kafayı yemiş. Oyuncu kadrosuna giremedik. Yani bir 2 saniye yani. Burada operasyonel olarak başladık. Havva ile Adem'den başlama şimdi. Hayır, Şeye hayır, gel, çok- bizim konumuza gel. Yok, Havva ile Adem'den başlamayacağım. VP Koç şunu söylerdi bize hep. Küçüklüğümüzden beri. Allah bize dünyanın en güzel ülkesini vermiş, kıymetini bilelim derdi. Atatürk hangi takımı tutuyor? Atatürk nelerle uğraşıyordu o zaman? Takım tutacak vakti mi vardı? Dizi fikri var mı ve belki Ali Bey'e bir küçücük bir rol verirsiniz diye düşünüyoruz. Başkanlığı bırakınca Bence başkanlığı bırakma ki biz ki rol diziyi vereceğim. yaptık. Kanalında hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Aysun Öz'le Başka Şeylerden merhaba. Bugün çok önemli, çok kıymetli konuklarım var. Üstelik Türkiye'de çok önemli bir konuda, kendi tarihimizi de anlatan bir konuda konuşacağız. Zafer'in Rengi. Sinemalarda bütün Fenerbahçeliler, bütün futbol severler sinemalara akın ederken herkesin konuşmak istediği iki isimle ben röportaj yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Ne şanslı bize. Senin yeni kanalında biz de çıkıyoruz. Ya çok teşekkürler. Çok kıymetli. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Sevgili Ali Koç ve Abdullah Oğuz benimle birlikte bu heyecanıma ortak oluyorlar ama filmin heyecanı da çok büyük. Şimdi Zafer'in Rengi yıllardır çekilmek istenen bir film. Herkese kısmet olmadı. Nasıl ki sizi konuk etmek herkese kısmet olmuyorsa bu filmi de çekmek herkese kısmet olmadı. Abdullah Oğuz'a kısmet oldu. Tabii bunun pek çok sebebi var Ali Bey. Ama sizin yıllardır hayalini kurduğunuz bu Zafer'in Rengi nereden nereye geldi ve biz niye Abdullah Oğuz'un kadrajından izliyoruz? Tamam, onu ben anlatayım. Sen aslında bir 15 yıl, 12 yıl geri git, niye bu kadar geç kaldığını anlatırsın ama ben hem yöneticilik döneminde hem de başkanlık döneminde bu konuyu bir yüze getiren çok insan oldu. Evet. Fikir olarak getiriyor, biraz çalışmış, yarım yamalak bir senaryo yazmış getiriyor. Kaynakları şöyle yaratacağız, kaynak fikriyle geliyor ama kimse tam böyle elle tutulur bir şeyle gelmedi. Evet. O kadar ki bazen öyle bir noktaya gelirsiniz ki size söyler tamam dersin ama olmayacağına inanarak veya olacağına inanmayarak. Biz bu noktaya gelmiştik. Ve bu General Harrington filminin Fenerbahçe'nin bir şekilde yapması elzem diyor. Sonra dijital dünya çıktı. İşte siz de başladınız. Evet. Netflix'ler filan işte oradan niye yapmıyorsunuz? Onlar finanse etsin. Ama komple kaynağıyla, senaryosuyla, oyuncularıyla, ne yapmak istediği, takvimiyle bile gelen bugüne kadar tek kişi Abdullah Bey oldu ve bu müthiş hikayeyi sinemalara taşımak senin sayende oldu. Onun için ben hem bir taraftar olarak hem de camiamız adına başkan olarak sana çok teşekkür ediyorum. Bir insanların artık en azından şahsım için söyleyeyim bu iş kolay olmaz dediği bir şeyi sen hayata geçirdin. Kaynakları her şeyi kendin yaptın. Biz sana eserin tanıtımıyla ilgili destek verebildik. İyi bir ekip olduk bence. Ama bir de sen niye bu kadar geç kaldın anlatırsın. Yani para da verseniz güzel olurdu ama tanıtım için verdikleri desteğin de para olarak karşılığı Parayla yok. ölçülecek bir şey Gerçekten olduğunu şaka düşünüyorum. yapıyorum. Yani Abdullah Bey geldiği zaman tamam ama yine içimizde bir kısım inanmıyoruz. Ama dedim bak ben her ay maaş ödemek için kapı dileniyorum. Bizden para pul isteme. Evet, onu direkt söyle. İstemedi sağ olsun. Kendi yaptı. Fenerbahçe iş adamları harekete geçirdi. Ve camianın gücüyle, senin yaratıcılığıyla, inancınla bu iş gerçekleşti. Ama film var. Evet. Şimdi, Siz ne zaman oldu dediniz Ali Bey? Hani gerçekten böyle hayalinize ben yakın daha bir şey. filmi görmeden sete gittiğim zaman o Taksim stadını görünce bu dedim kafayı yemiş. Yani stad böyleyse film Ne olacak? mükemmel olmama ihtimali yok.
Sonra da beraber seyrettik. Nataman filmi seyrettik beraber. Küçük bir ekrandan seyrettik. Yani büyük bir televizyondan seyrettik diyelim. Evet. Sesler de tam değildi. Bitmemiş. Ama bir pazartesi akşamı hiç unutmuyorum. Yani eve gittiğim zaman dedim ki bu sefer oldu bu iş. Evet. Yani baktığınız zaman oyuncuların kalitesine, kostümlere, makyaja, film setine, Müthiş. film karelerine filan baktığınız zaman hakikaten müthiş bir özenle yaratılmış, hayatı geçirmiş bir film Sağ ol. yaptı. Şimdi bu arkadaşın fobisi var. Evet. Zor ikna ettik Ali Bey. Zor ikna ettik. Ben bilmiyordum bu fobisini. Hepimizin kendimize göre fobileri var. Ama bu kadar gerileceğini filan ben bilmiyordum. Ama kamera arkasında o kadar Kamera alışmış ki rahat arkasıyla rahat. kamera önü ne kadar farklıymış. Ya. Şimdi bir kez daha bunu yaşayarak görüyorum. Belki de sen birazcık daha bu fobin olmasa çok daha rahat bu filmi anlatabileceksin. Onun için Ama seninle- zaten anlatamadığım için film çekiyorum ki filmini anlatıyorum. Şimdi bana anlat deseniz gerçekten o kadar iyi anlatamıyorum. Anlatamam, Ama- çekerim. 13 Temmuz'a gel hikaye yani. Evet, Başkan Aziz şöyle. Yıldırım'la- Evet, şimdi onu anlatacağım. Ya bu benim 90'lar, ben New York'tan zaten 92'de falan geldim. İşte burada operasyonel olarak başladık. Havva ile Adem'den başlama şimdi. Hayır, Şeye hayır, gel, çok- bizim konumuza gel. Yok, Havva ile Adem'den başlamayacağım. 92'den beri bu benim yapmak istediğim bir Evet, şey. hayaliniz. Evet. Ama bir senaryom var mıydı? Yoktu. Konsept olarak biliyorum Evet. böyle birkaç tane Bir taraftar ruhuyla yapmak Evet, istiyordun değil mi? aynen öyle. Birkaç tane böyle büyük projelerim vardır ya, bu da onlardan bir tanesi. Sonra 2011'de benim Ergun Özen arkadaşımdı. New York günlerinden, gençlik günlerinden. Garanti Bankası'nın eski CEO'su. Evet. CEO'su. Kongre üyemiz. Ergun bizi Aziz Başkan'la buluşturdu. Onun ofisinde bir yemek yedik. Tanışıyor muydunuz o zaman? Aziz Şeyle Başkan'la. yok, tanışmıyorduk. Ondan sonra dinledi. İşte o da o zaman da söyledi, yani bir sürü kez geldiler bizim bu iş için. Ondan sonra Çok iyiymiş, gidiyormuş. tabii Ergun da işte dedi ki Apo bu işin yani piri, sağ olsun. Ondan sonra dinledi ve dedi ki ben bunu Ali derken senden bahsediyorum. Ben yönetmeniyim o zaman. Evet. Ali'ye işte yani birkaç arkadaşa gelip anlatır mısın dedi. Öyle ayrıldık. Evet. Ve sonra 3 Temmuz olayı oldu maalesef. Ve onun için kaldı bu proje. Daha erken de olabilirdi ama zamanı şimdiymiş belki. İşte o zaman işgal yani- kuvvetleri bizi kuşatıyordu. O dönemde de Evet. terör. Belki de 3 Temmuz olayı da benim bu iş, hani bir şeylerden dolayı böyle etkilenirsiniz ve hırslanırsınız ya. Daha motive olur insan. Daha motive olursunuz. Bence onun kesinlikle etkisi vardır bende. Yine İstanbul işgal altındayken nasıl motive olunduysa sizde de Aynen. aynı ruh Evet. orada canlanmış demek ki. Tabii ki anlattım başkana. En sonunda oldu bu iş ama onlar da bana çok acayip bir sorumluluk yüklemiş oldular. Yani hani bunu lafla söylemelerine gerek yok. 30 milyonluk bir camia var arkanızda ve Çok büyük bir güç ya. İnanılmaz. en zorlandığım şey de bir sene biz senaryoya çalıştık sonra. Hamasi olmaması için çok gayret ettim. Bu işlerde hamaset, böyle hani taraflı gözükmek Evet. çok riskli bir şey. Özellikle sinemada yani. Hani belki televizyonu hamaseti kaldırabilir ama Sinema başka bir yani şey. şimdi bu tip kitlesel filmlerde daha çok yapımcı sineması vardır ama neticede ben de bir yönetmenim ve hani kitlesel bir filmi kendi gözünüzden anlatıyorsunuz. Aynı zamanda bir yönetmen sineması. Sonuçta benim de içime siniyor inşallah. Zaten sadece bir futbol filmi değil, yani milli mücadeleyi değil. de anlatan, Evet. tarihimizi de anlatan, işin içinde çok farklı duygular var, aşklar var, Aşklar mücadele var, var, evet. savaşlar, kan ter gözyaşı. Evet. Ve bu İstanbul'un işgal yılları var ki çoğu kişinin gözünde canlandıramadığı, yani nasıl olduğunu bilmediği Arkada bir şey. bütün tarihsel akışı Evet. görüyoruz bir defa. Ve hepsi Yani. gerçeklere dayanıyor. Kurgu çok İnönü var, Vahdettin var, Evet. şey var, Lozan'da- Halide Edip var. Evet. Yani bütün ya Birce o ne zaman kadar güzel oynamış. Herkes çok güzel aydınları- oynamış ama Evet. Birce'nin o Sultanahmet Meydanı'ndaki hitabı çok kuvvetli ve ben orada gözyaşlarımı tutamadım. Ya bir takım şeylere insan şimdi çalışırken üstüne selam da durmak istiyorsun. Mesela Özbekler Tekkesi hiç bilmiyorduk. Evet. Özbekler Tekkesi o zaman bir kışlaya dönmüş. Silahlar orada toplanıyor. Bakın Halide Edip, İsmet İnönü,
Hepsi oradan gidiyorlar Anadolu'ya. Evet. Bayağı milli mücadelenin kapısı olmuş. Düşünebiliyor musun? Şimdi ben bunu koymayabilirdim ama okudukça, o binlerce sayfa okuduk. O kadar enteresan bilgiler var ki ya diyorsun ki hadi bunu da koyayım, bunu da öğrenelim hep birlikte. Bence ve sonradan da Atatürk'ün kapatmadığı tek tekke. Ve de çok ilginç Ahmet Ertegün'ün dedesi filmde oynayan. Şeyh Ata Efendi. Yani böyle de bir şey Bilmiyordum var. bunu. Düşünebiliyor Çok musunuz güzel. yani? Böyle Evet. çok enteresan. Evet. Çok. Şimdi Vehbi Koç şunu söylerdi bize hep. Küçüklüğümüzden beri. Allah bize dünyanın en güzel ülkesini vermiş, kıymetini bilelim derdi. Evet. Çok. Onun ne demek olduğunu şimdi çok çok daha iyi anlıyoruz. Yaşımız ilerledikçe daha da iyi anlıyoruz. Ama benim şöyle bir söylemim var. Geçmişine sahip çıkmayan ülkeler geleceğini risk ederler. Ben bunu söyleyince sadece Cumhuriyet'ten bahsettiğimi zannediyorum. Halbuki Osmanlı'ya da Cumhuriyet'e de sahip çıkmamız lazım. Evet. Bizim geçmişimiz. Şimdi ne yazık ki bizi ayrıştıran çok fazla unsur var. Ben özellikle ailelerin genç çocukları, yani 13-14 üstü çocukları bu filme götürmesini, bu ülkenin ne şartlarda kurulduğunu, kurtarıldığını, nelerle mücadele edildiğini, yokluk içinde var edildiğini daha iyi anlamalarını sağlayacak her türlü içeriği çocuklarımıza anlatmamız lazım. Çünkü şükran duygusu içinde olmalı. Bugün burada bu ülkede ezan okunuyorsa, dinimizde istediğimiz gibi ibadetlerimizi yerine getirebiliyorsak o günlere insanların farkına varması lazım. Evet. Bu ülke nasıl kurulduğunu. Bence Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarı olarak bizim de çorbada büyük bir tuzumuz olması beni çok mutlu ediyor, gururlandırıyor, onurlandırıyor. O zaman bu büyük takımlar değil. Tabii. Şimdi mesela bir laf, Atatürk hangi takımı tutuyor? Atatürk nelerle uğraşıyordu o zaman? Takım tutacak vakti mi vardı? Biz hep şunu söyleriz. Tarihe baktığınız zaman, belgelere baktığınız zaman, anekdotlara, yaşananlara Atatürk'ün Fenerbahçe olan sempatisini gösterecek çok fazla doküman, bilgi, belge var. Evet. Ama önemli değil. Önemli olan Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın atamızın yolundan yürüdüğü. Bu bizim bir söylemimizdir Fenerbahçe'de. Evet. Ve o günlerde de yani bu ülkenin hem kurtuluşunda hem kuruluşunda Fenerbahçe rol almış olması ve Fenerbahçe'nin aslında altında yatan sempatinin en büyük nedenlerinden biridir. Fakat öyle bir dinamik bir dünyada yaşıyoruz ki işte sosyal medya, dijital medya her yerden bilgiler akıyor. Bazen hazmedemiyoruz. Ama bu ülkenin her bir bireyinin, ferdinin bu ülkenin nasıl kurulduğunu, bu cumhuriyetin ne şartlarda kurulduğunu bilmesi, öğrenmesi, hazmetmesi gerekir. Bu film onlardan bir tanesi kaynak olarak. Evet. Ve bir spor kulübünden çok daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Burada bir futbolun, filmde de diyor ne olacak diyor, biz maç yapacağız da ne olacak diyor. Çok şey. Ama milli mücadele nasıl moral motivasyon verdiğini görüyorsunuz. Bir spor kulübünün kendi kulübünü, kayıkhanesini, cephanelik, silah deposu olarak kullanıp onları Moda, Kurbağalıdere, Moda, İzmit'ten Anadolu'ya nasıl Evet. yolladığını görüyorsunuz. Ondan sonra Fenerbahçe'nin o dönemde başka takımlar da var. Evet. Ama kuşatılan Fenerbahçe, kapatılmaya çalışan Fenerbahçe. Evet. Ben bugün de aynı şeyleri görüyordum. Yani benim son konuşmalarımda da benzer şeyler söyledim. Bugün biz trollerin belli bir kesimin sahip olduğu, yönettiği, bir düğmeye basarak harekete geçirdiği trollerin saldırısı altındayız. 3 Temmuz'da işte herkesin o zaman makbul gördüğü terör örgütü saldırısı altındaydık. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin makus halinde böyle bir şey var. Ama biz hiçbir zaman bağımsızlığı elden bırakmadık. Bu tarihte de burada nasıl davrandığını Fenerbahçe'nin gösteriyor. Fenerbahçe sadece bir kere kapatılmıyor, kuşatılmıyor o dönemde. 1899'da aslında Black Stockings diye başlıyor. O kapatılıyor. 1902'de Kadıköy Futbol Kulübü oluyor. O kapatılıyor. Bazı üyeleri hapse atılıyor, bazı üyeleri sürgün. Ondan sonra 1907'de Fenerbahçe kuruluyor. Ve buradaki 3 kulüpte de insanlar benzer insanlar. Evet. Aynı kişiler. Tabii. Yani Fenerbahçe mütemadiyen bir saldırı, taarruz, Evet. kuşatma altında hayatını sürdürmeye çalışmış. Ama yani demin de dediğim gibi bu ülkenin hem kurtuluş hem de kuruluşunda
rolümüzün olması bence her Fenerbahçeli'nin en büyük gurur duyacağı vesilelerden bir tanesidir. Mondros'la terhis oldum. Savaşa. Konstantinopol'da mı devam ediyoruz? Bu şehrin adı İstanbul. Topraklarımıza gelen de sizlersiniz. Bu millet onuru için direnir. İstiklali için mücadele eder. İşgal devletleriyle yapacağınız müsabakalar milli hisleri hareketlendirir. Burada yeşeren umut 7'den 70'e memleketin her tarafına, her köşesine yayılır. Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız onlar için. Vatan bir bütündür. Parçalanamaz. Herkesin merak ettiğini de sorayım. Zafer'in renginde, yani filmin içinde Ali Koç'un rolü ne? Yani senaryoda var mı? İşte özellikle istediği bir şey oldu mu? Neticede Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanısınız. Hani isteğiniz olabilir. Şuna özellikle yer verelim demiş olabilirsiniz. Oyuncu kadrosuna giremedik. Yani bir 2 saniye yani hani öyle patlamış mısırı yere düşürdüğün zaman kaçırırsın ya sahne. Ondan biraz daha uzun bir süre istedik. Giremedik kadroya. Birkaç yöneticim daha istedi. Hatta bir tanesi soktu mu sonunda? Yok. Sokmadın mı? Çünkü orada söz verdin. Sözde durmadın o zaman. Ama yağmur bastı. O gün Bizim çekim yapamadık. bizim rolümüz şudur. Eser ortaya çıktıktan sonra bunun farkındalığının yaratılması, iletişimin yapılması vesaire vesaire. Bizim rolümüz nedir? Maddi olarak destek olmasak da manevi desteğimiz. İzin vermiyoruz. Kulübün Tabii. izni Tabii. gerekiyordu burada. Direkt 30 milyonluk bir seyirci en Ve, az. En az. En az. ve bazı Fenerbahçeli iş adamları devreye girdi. Onlar kaynak verdi. Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği vardır. Hangi kesimden gelirsen gel, hangi eğitim seviyesine sahip olursan, hangi gelir seviyesine sahip olursan ol, söz konusu Fenerbahçe ise Fenerbahçeliler bir şekilde gönlü cömert. Bu Fenerol'a 10 lira yollayan, kumbarasını yollayan çocuk da olabilir. İşte bu filme maddi kaynak sağlayan Hamdi Akın gibi iş adamı da olabilir. Veya Acun Ilıcalı gibi Fenerol kampanyasında her şeyini veren, hiçbir beklentisi olmayan veya Cem Yılmaz gibi Fenerbahçeliler elini taşın altına koyuyorlar. Ve burada da bu filmin gerçekleşmesinde büyük bir Fenerbahçeli fitili ateşledi. Ama bu noktaya gelmesinde başka Fenerbahçeliler de var. Ama çok fazla Fenerbahçeli bunu özleştirmek de aslında yanlış, konuşmuştuk seninle. Çünkü bir ülkemizin önemli bir tarihinin bir fragmanını gösteriyor. Evet. Herkesin gitmesini hararetle tavsiye ederiz ama özellikle velilerin çocuklarını götürmesini, gençlerin, üniversite Kesinlikle. çağındaki Evet. gençlerimizin muhakkak gitmelerini önemli tavsiye ediyorum. Pilota duruyor. Duruyor. Dizi fikri var mı ve belki Ali Bey'e bir küçücük bir rol verirsiniz diye düşünüyoruz. Başkanlığı bırakınca Bence başkanlığı bırakma ki biz ki rol diziyi vereceğim. yap. Yani şimdi zaten en başta da bir dizi olarak işte Black Stocking'den süre gelen bir 2 sezonluk bir çalışmam var benim aslında hazırda. Sonradan işte dijital platformların bir takım biliyorsun bir dijital platform vardı sonradan piyasadan çekildi falan. Sonra bunun bir dönemini sinema filmi yapalım dedik. Hala öyle bir şeyim var. Aslında şey de var. Yani bakalım bir çıksın film. Ama imkanlar da var şu anda. Çok daha rahat setler Sen var tatmin yani. misin yaptığın işte? Ben çok tatmin. Çok tatmin. Çok tatmin. Sizin de içinize sindi. Bütün Benim Fenerbahçeliler çok içime bekliyor. sindi ama biz uzmanı değiliz. Uzman burası. Ama uzmanı halk zaten. Seyirci. seyirci. Göreceğiz. Yani duygusu olduğunu düşünüyorum. Siz ne Ben hissettiniz? sinemada Ben çok duygulandım. Tüm kurgu olarak da yani pek çok detay var filmde. Çok. Hiçbiri es geçilmemiş detayların. Ama 2,5 saat çok hızlı geçiyor. Çok hızlı geçiyor, anlamıyorsunuz ve o sürekli o duyguda kalıyorsunuz zaten. Yani o maçın sonucunu biliyorsunuz ama yani maçın sonucunu bilmiş olmanız o heyecanı eksiltmiyor. Ya Herkes Deniz çok Zeyrek güçlü. yine bir şey söyledi bana. İnanamadım. Dedi ki ben şimdi Beşiktaşlıyım. Ön yargıyla geldim Evet, zaten evet. oraya belli ki.
Sonra dedik ki öyle olmadığını gördüm. Sonra kendimi dedi Harrington maç bloğunda Google'larken buldum. Evet. Neticede acaba ben free kick sahnesinde gol mü yiyorlar, ne oluyor, Evet. böyle bir o kadar kaptırmış kendini. Evet. Ya bilmeme rağmen dedi heyecanlandım. Çok ilginç bu tabii. Evet, Bunları filmin böyle yiyorum etkileri ben. de olacak bence. Daha çok araştıracağız o dönemi. Evet, kesin. Farklı kaynaklardan, Evet. farklı kitaplardan okumak isteyeceğiz. O yüzden çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Biz Film için bir teşekkür kere çok ediyoruz. teşekkür. Gençlere Kitap ve mı Türkiye'ye vereceksin? büyük Eline hizmet. sağlık, çok sağ ol. Ama kitaplarımı da hediye etmek istiyorum. Çünkü benim de 5 Ya hiç yılım var geride. Boş durmuyorsun ya. Hem kitap hem yeni YouTube kanalı. Çok teşekkür ederim. Kanalın da hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Evet. Çok sağ İnşallah olun. Allah şanslı İzleyicili, geliriz. bereketli bir Amin. kanal İnşallah olsun. öyle olsun. Kitabın Çok için de teşekkür teşekkürler. ederim. Teşekkür Kitabın esprisini onu da bir söylersen. Ofisteki şeyler ofis insanlarını anlatıyor. Beyaz yaka demiyoruz da inci becinin tatlı bir tonu diyoruz. Aslında nasıl beyaz yakalıların hayatı değişiyor, değişti ve biz şu şeylerin farkında değiliz beyaz yakalılar olarak. Onu anlatmaya çalıştım ama için çok güzel İsim öneriler, çok anekdotlar. güzel yalnız. İsimle ofisteki ev diye bir şey yokmuş, oldu artık. Evet, çok güzel. Yani Kim yüzden- bastı bunu? Kara Karga bastı, Kutlukan Perker. Sana da onlara da elinize sağlık. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Çok kıymetliydi teşekkür verdiğiniz ederiz. destek. Filmde hayırlı olsun, gişesi de bol olsun. Sağ ol. İnşallah.